Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size en son yayınladığımız makaleden bahsedeceğim. Bu makalede çok fazla popüler olmayan bir molekül üzerine odaklandık. Şekerler. Normalde 4 tane temel biyomolekül var. Proteinler, lipidler, nükleik asitler ve de şekerler. Proteinler çok popüler çünkü birçok hastalığın da temel görev gören unsurlardan bir tanesi. O yüzden proteinlerin deformasyon olması birçok hastalığa sebep oluyor. Bu yüzden çok popüler. Proteinleri incelemek, araştırmak ve proteinleri hedef alacak ilaçlar geliştirmek. Onun dışında yine nükleik asitler çok önemli. Nükleik asit derken DNA ve RNA'dan bahsediyorum. Bizim genomumuzu oluşturan yapı birimleri. Birçok genetik hastalık var, duymuşsunuzdur. O yüzden yine çok popüler bir alan. DNA modifikasyonları vesaire. Onun dışında lipidler popüler. Çünkü hücre zarımızın temel yapısını oluşturan yapı birimleri ve birçok proteine interaksiyona geçiyorlar. Kısaca bizi hem diğer yabancı organizmalardan koruyor hem de birçok fonksiyonel yapıda görev alıyorlar. Şekerler bunlarla beraber aslında çok önemli olan bir molekül ama yeterince üzerine durulmuyor. Çünkü araştırması çok zor. Mesela proteinleri sen araştırırken proteinleri belli metotlarla sen bizim hücremizden silebiliyorsun ve o proteinin yokluğunda gerçekleşecek biyolojik fonksiyonlara bakıyorsun. Neler eksiliyor veya neler artıyor gibi. O yüzden proteinleri bir nebze araştırmak kolay oluyor. Aynı şekilde nükleik asitler için geçerli. İşte bazı genomun parçalarını silebiliyorsun hücreden ve bunun sonucunda ne olduğunu araştırabiliyorsun. Ama lipidler ve şekerler bir tık daha zor. Bunları ortadan kaldırmak için senin eliminasyon ettiğin enzimler genelde birçok fazla lipid çeşidini veya birçok farklı şeker çeşidini etkilediği için tek bir lipid ve şekere odaklanamıyorsun. O yüzden bunların araştırılması ve fonksiyonların e, ulaştığı diğer etmenleri incelemek pek elverişli olmuyor. Bu yüzden daha akıllıca yöntemler gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de sentetik moleküller geliştirmek. Biz de bu makalede kolaborasyonumuz sayesinde bu molekülü geliştirdik ve bunun karakterizine yardımcı olduk. Bu molekül çok ilginç. Önce yağ kısmı var. Bu kolesterolden oluşuyor. Bu kolesterol öncelikle bu molekülün hücre zarına entegre olmasını sağlıyor. Ondan sonra bu molekülü görmemiz lazım e, hücreden beraber interaksiyona girdikten sonra. Bu yüzden e, boyalarımız var. Bu boyalarla entegre olmuş bir molekül. Belli bir lazerle uyardığın zaman mikroskopta sen bu molekülü görebiliyorsun. O yüzden iki tane lipid parçası düşün. İşte kolesterol var. Hücre zarına girdi. Sonra ucunda iki tane fluorescent boya dediğimiz boyalardan oluşuyor. Ondan sonra bir tane uzunlamasına bir linker dediğimiz bir yapı var. Bu yapının üstünde de amino asit var. Bir proteinin yapısında göreceğiniz amino asitler. O amino asitin üstünde de bir şeker var. E, O yüzden öyle bir molekül düşün ki hem lipid barınıyor hem e, proteinin yapı taşını oluşturan amino asitleri barındırıyor hem de şeker barındırıyor. Bununla beraber de bu molekülü görebiliyoruz. Yani o yüzden hücre zarında nereye gittiğini veya hücrenin içine geçiyorsa hangi organelle konumlandığını veya hücre zarına mı iletildiğini vesaire görebiliyoruz. Aynı zamanda bu molekülü çok esnek bir şekilde düzenledik. Farklı boyuttaki amino asitleri veya şekerleri bu moleküle ekleyebiliyorsun. O yüzden de senin e, şunun gibi biyolojik soruların varsa mesela farklı protein boyutları e, bu moleküllerin dinamiğini nasıl değiştiriyor veya farklı şeker yapıları bunlar farklı boyutta olabilir, farklı esneklikte, genişlikte olabilir. Bu tarz biyofiziksel parametreleri daha iyi algılayabileceğin bir aslında sentetik unsur sunmuş oluyor sana. E, Daha detaylı bilgilere makaleden ulaşabilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım. Bir dahaki görüşmemize kadar sağlıcakla kalın.